Bu bir casus hikayesi değil. Bu bir devrim de değil. Bu, dünyanın en iyi bilinen duvarının bir gazeteci sorusu ve bir yanlış cevapla yıkılmasının gerçek öyküsü. Ben bu öyküyü size anlatırken kanala abone olmayı unutmayın. 9 Kasım 1989'da Berlin'de hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecekti. Sözcü hazırlıksızdı. Elindeki notları gözden geçirdi ve yanlışlıkla "Hemen, derhal geçerli," dedi. Ve sınır kapıları sonsuza kadar açıldı. Berlin duvarı bir yanlış anlamayla yıkıldı. Özgürlüğün sesi bir gecede tüm dünyaya yayıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya iki parçaya ayrıldı. Doğu Almanya Sovyetler Birliği'nin, Batı Almanya ise Amerika, İngiliz ve Fransız denetimine girdi. Berlin ise bu bölünmenin kalbinde yer alıyordu. Ve 1961'de Doğu Almanya yönetimi batıya kaçışları önlemek için radikal bir karar alarak duvarı inşa etti. Berlin'in ortasında koca bir beton duvar, dikenli tel, keskin nişancılar. Berlin duvarının yükselişi, yalnızca fiziksel bir engelin ötesinde, iki farklı dünya görüşünün çarpışmasının da simgesiydi. Bu devasa beton bariyer, şehirde yaşayan aileleri, dostları, hatta sevgilileri birbirinden ayırdı. Bir gecede insanlar evlerinden, işlerinden, alıştıkları hayattan koparıldı. Duvar, hem Doğu'nun baskıcı rejiminin hem de Batı'nın özgürlük arzusunun en çarpıcı göstergelerinden biri haline geldi. Her iki taraf da kendi gerçekliğini yaşıyordu. Doğu'da insanlar, duvarın arkasında kalan akrabalarına ulaşmak için çaresizce yollar ararken, Batı'da Berlinliler özgürlüklerini kaybetmemenin huzuruyla ama yakınlarını kaybetmenin acısıyla yaşıyorlardı. Yıllar boyunca duvarı aşmaya çalışan yüzlerce insan hayatını riske attı. Bazıları özgürlüğe ulaşmayı başardı. Bazıları ise hayalini gerçekleştiremeden hayatını kaybetti. Berlin Duvarı sadece bir sınır değil, aynı zamanda hayallerin ve umutların da önüne çekilmiş bir engeldi. Duvar örülmüştü ama sorun çözülmemişti. Doğu Almanya'da hayat zordu. Ekonomik kriz, sansür, sınırlı özgürlükler. Ama rüzgar dönmeye başlamıştı. Polonya'da, Macaristan'da rejimler sallanıyordu. Doğu Almanya'da insanlar sokaklara döküldü. Binlerce kişi "Biz halkız!" diye bağırıyordu. Rejim ise bir çıkış yolu arıyordu. 9 Kasım 1989 akşamı Berlin'de sıradan gibi görünen bir basın toplantısı, tarihin akışını değiştirecek bir ana sahne oldu. Doğu Almanya hükümet sözcüsü Günter Schabowski, elindeki yeni düzenlemenin detaylarını okumak üzere kameraların karşısındaydı. Fakat o an eline verilen belgeyle ilgili bilgisizdi ve sorulara hazırlıksız yakalanmıştı. Bir gazeteci, yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini sorduğunda, Schabowski kısa bir tereddüt yaşadı. Kağıda göz attı ve şaşkınlıkla, "Bildiğim kadarıyla, derhal," cevabını verdi. Bu sözler toplantı salonunda ve ardından tüm dünyada şok etkisi yarattı. Haber hızla yayıldı. Akşam saatlerinde Doğu Berlinliler şaşkın ve heyecanlı bir şekilde duvarın geçiş noktalarına akın etmeye başladı. 10 yıllar boyunca ikiye bölünmüş bir şehrin insanları artık duvarın ardında kalmak istemiyordu. Sınırdaki muhafızlar ne yapacaklarını bilemeden gelen kalabalıkları izliyordu. Emir eksikliği ve artan baskı karşısında gece yarısına doğru ilk sınır kapıları açıldı. İnsanlar gözyaşları ve sevinç çığlıklarıyla Batı Berlin'e geçti. Duvarın tepesine tırmanıp elleriyle beton parçalarını kopardılar. O gece Batı Berlin halkı da sınıra geldi. Herkes kutlama yapıyordu. İnsanlar ellerine çekiçler, kazmalar aldı. Berlin duvarı ilk kez deliniyordu. Müzik, dans, kahkahalar. Soğuk Savaş'ın sembolü artık parçalanıyordu. Dünya bu görüntüler karşısında şoktaydı ve tek bir gerçek vardı. Bu tarihin en yanlışlıkla gerçekleşen devrimiydi. Sizce yanlışlıkla olması güzel bir şey değil mi? Belki yıkılmayacaktı. Ne dersiniz? Yorumlar. Bir basın toplantısı, bir gazeteci sorusu, yanlış bir ifade ve sonra tüm bir sistemin çöküşü. Berlin Duvarı'nın yıkılması bize şunu gösterdi. Bazen devrimler planlarla değil, hatalarla olur. Ama önemli olan o hatanın yarattığı fırsatı görebilmekti. Aslında o gece kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ne yöneticiler, ne askerler, ne de halk. Ama bir hata,
Yılların getirdiği baskının üstüne eklenince, duvar bir anda sembolik gücünü yitirdi. Berlin Duvarı, sadece iki şehir arasındaki bir engel değildi. O, ideolojilerin, sistemlerin, hayatların ikiye ayrıldığı bir dönemin simgesiydi. Yıkıldığı anda sadece taşlar değil, korkular ve sınırlar da çöktü. Ardından gelen süreçte Almanya birleşti, Doğu ve Batı arasındaki perde kalktı. Sovyetler Birliği'nin çözülüşü hızlandı. Doğu bloku ülkeleri domino taşı gibi birer birer değişmeye başladı. Tüm bunlar, küçük bir hatanın, büyük bir değişime nasıl yol açabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bazen devrimler, büyük planlarla değil, anlık fırsatları görenlerin cesaretiyle gerçekleşir. Berlin Duvarı'nın yıkılması işte tam da böyle bir andı.